Selam, ben Saadet ve hoş geldin. Bu videoda Wednesday konuşacağız. Birinci sezonu hatırladıktan sonra diğer Addams Family filmlerine, yapımlarına bakacağız. Karakterlere biraz değineceğiz. Ardından da ikinci sezon Part 1'i inceleyeceğiz. Şimdi Wednesday Addams, klasik Addams ailesinden tanıdığımız karanlık, sarkastik, ölümle flört eden bir kızcı. İlk sezonun başında hatırlarsınız kardeşine yapılan bir zorbalıktan ötürü havuzlara piranaları salmasıyla tanımıştık biz Wednesday'i. Yani Jenna Ortega bu sahneyle ilk ikonikleşmişti. Sonrasında ise viral akım olan o dans sahnesi gelmişti. İlk sezonda Wednesday'in Nevermore Akademi günleri başlamıştı. Yani kendi gibi özel güçleri olan dışlanmış kişilerle birlikte bir okulda eğitim alıyordu. İlk sezonun ana gizemi okul ve kasaba çevresindeki bir yaratığın kasaba ve okuldaki canlıları tehdit ediyor oluşuydu. Hatta canından ediyor oluşuydu. Wednesday ise bir dedektif edasıyla hem cinayetleri çözüyordu hem de kendi ailesinin geçmişindeki sırları didik didik ediyordu. İlk sezonda aile ilişkilerini, aile dramalarını zaten görmüştük. Hani annesiyle olan o soğuk ilişkisi, babasının geçmişten günümüze gelen bazı hadiseleri. Dizi ilk sezondaki romantik çatışmayı bize Wednesday ve Tyler arasında vermişti. Yani aralarında tatlı sert bir flört vardı. Sonrasında ise Tyler'ın Hyde'e dönüştüğünü ve değişik bir formda cinayetlerin sorumlusu olduğunu öğrenmiştik. Ama gelelim dizideki Wednesday karakterinin karakter gelişimini tetikleyen ilişkiye. Yani Wednesday ve Enid'in kontrastına. Enid, Wednesday'in oda arkadaşı. Onun tam zıttında renkli, hareketli, sempatik, güler yüzlü bir kurt kızı. Ve Enid karakteri Wednesday'in soğuk duvarlarını kıran ve karakter gelişimine sebep olan karakterdi. Birinci sezon bunu merkeze taşımıştı. Fakat ikinci sezonda izlerini görebiliyoruz. Ancak karakter gelişiminin tamamlandığını göremedim açıkçası. En azından ikinci sezon Part 1 kısmı için bunu söyleyebilirim. Tamam. Şimdi birinci sezonun dönüm noktalarından bahsedelim. Tyler'ın gerçek yüzü ortaya çıkmıştı. Sezon boyunca masum gibi görünüp sonunda Hyde olması Wednesday için büyük bir güven kriziydi. İlk sezonda bir post twist de vardı. Sevilen öğretmenin aslında düşman olduğunu ve intikam peşinde koştuğunu öğrenmiştik. Meğer Hyde'i yöneten kişi de zaten oymuş. Ve Wednesday'in vizyon gücünü de görmüştük. Yani duru görü de diyebiliriz. Hani dokunduğu kişiler ve nesneler üzerinden geçmiş ve gelecekle ilgili görüntüler görmesi, gizemleri çözmesindeki anahtar rolüydü zaten. Finalinde ise Wednesday ve arkadaşları Hyde'i durduruyor, öğretmeni etkisiz hale getiriyor. Ama Tyler'ın biz kamyonetteyken yeniden Hyde formuna dönüştüğünü görmüştük. Yani ikinci sezonun kendini tekrarlayacağı ya da ikinci sezonun Tyler üzerinden büyük izler taşıyacağını bir tık buradan anlamıştım. Bence ilk sezonun 4 güçlü yanı vardı. Elbette Jenna Ortega'nın oyunculuğu, mimikleri, ses tonu, ritim hepsi tam isabetti. Tim Burton onu çok güzel Wednesday karakterine yerleştirmiş. Gotik atmosferi çok beğenmiştim. Çünkü Tim Burton'ın o gotik dokusu, renk paleti, okulun mimarı sanki çizgi roman sayfalarından fırlamış gibiydi. Karakter kimyasını da sevmiştim. Mesela Wednesday Enid dostluğu ya da Wednesday Tyler flörtü ve aile sahneleri bence güzel dengelenmişti. Gizem kurgusu ön planda olması seyirciyi dinamik tutan detaylardan birisiydi zaten. Wednesday'in cinayetleri çözmeye çalışması izleyicilerin de ekran başında teoriler üretmesine sebep oluyordu. Ama gelelim bence dizinin zayıf noktalarına. İlk sezon her ne kadar başka yapımların tekrarı gibi dursa da aslında Addams ailesi mirasını modern bir gençlik gizem gotik harmanı ile yeniden yorumladı. Hem nostalji sevenleri hem genç izleyiciyi bence yakaladı. Ama bu maalesef ilk sezonda düşen tempoyu ve hikayede olan karakterlerin karakter gelişiminin bir anda kenara atılmasını kapatmıyor bence. Yani Tyler bir noktada salt kötüye itilmekte bu benim biraz tadımı kaçırmıştı. Yani bir anda olmamalıydı en azından. İkinci sezon Part 1'e geçmeden önce eğer siz de Addams ailesini benim gibi sevenlerdenseniz daha önce yapılmış Addams Family içeriklerinden bahsetmek istiyorum. Addams ailesinin 2 animasyonu var güncelde. Beğendiğim, eğer izlemediyseniz gönülden önerdiğim animasyonlar bunlar. Gotik, karanlık ama ailecek izlenebilecek animasyonlar aynı zamanda. Farklı olmanın, aile bağlarının ve kendin gibi olabilmenin önemini anlatıyor bu 2019 yapımı olan. 2021 yapımı olan bir animasyon daha var güncelde. Aile burada seyahate çıkıyor. İlk animasyonun görsel havasını koruyor ama çok daha renkli ve hareketli sahneler var. Farklı şehirler, ilginç karakterler ve absürt dramlar yaşanıyor. Kendi kimliğini bulma, aidiyet ve değişim temaları ekseninde gelişiyor. Bolca görsel mizah ve eğlenceli aile içi diyaloglara yer veriyor bu animasyonda. Her iki animasyonda hem çocuklar hem yetişkinler birlikte izleyebilir. Ama tabii ki de Addams Family içerikleri, yapımları burada bitmiyor. 1991 yapım bir Addams ailesi var. Yani gotik komedinin altın çağı. Addams ailesinin belki de en ikonik sinema uyarlamasıdır. 90'ların sinema estetiği, loş ışıklar, abartılı o gotik detaylar da bu filmde mevcuttu. Her ne kadar Tim Burton yönetmemiş olsa da atmosferi kesinlikle onun tarzına yakındı bence. Bu arada kostümler ve set tasarımı hala efsane kabul ediliyor. Benim de sevdiğim yapımlardandır zaten. Kara mizah ve absürtlüğü ilgi çekici bir dozda buluyorum. Aile içi bağlılık, farklı olmanın güzelliği ve dış dünyaya uyum sağlamak zorunda değilsin mesajı vardı. Hem yetişkinlere hem genç izleyicilere hitap eden nadir yapımlardan
biriydi. Bu gotik mizah ise sadece bu yapımlarda da sınırlı değildi. Başka eski yapımlar da var. Mesela Addams Family 1964-66 yapımı olan ya da Addams ailesinin Cadılar Bayramı'nı konu alan 1977 yapım bir içerik daha var. Ya da 1973 yapım bir animasyon var. 1991 yapımdan zaten bahsettik. 93 yapımda da yine bir Addams ailesi var. 1998 ve 1999 yıllarında ise TV dizisi yapılmış. Zaten 2019-2021 yapım animasyonlardan da bahsettik. İlgilisine duyurulur. Şimdi gelelim ikinci sezon Part 1'in inceleyeceğimiz kısmına. Spoiler olabilir. İkinci sezon birinci bölümde Wednesday'in Nevermore Akademi'ye kahraman olarak geri dönüşünü görüyoruz. O okulu kurtarmış olmasının yarattığı ün artık üzerinde baskı kurmaya başlıyor karakterin. Fakat artık daha fazla içgüdülerine ve dedektiflik yeteneklerine güveniyor. Ki dizinin bir bölümünde bu güçlerden mahrum kalacağını göreceğiz. Ve annesiyle olan çatışmasını, hatta annesinin anneannesiyle olan çatışmasını da göreceğiz. Wednesday'in arada zeka yüklü bir oyun kurduğunu ama ancak bunda başarısız olması bence en keyifli sahnelerden bir tanesiydi. Çünkü sonuçta Addams Family içerikleri genelde farklı aileleri ya da kendini farklı gören kişilere ithafen ortaya çıkan yapımlardır. Wednesday'in mistik duru gücünde çatırdamalar başlıyor, yani bunu da göreceğiz. Ve cevabını sanırım Part 2. kısımda alacağız. Beni açıkçası yeni müdür bir tık merakta bıraktı. Wednesday'in yeni bir arkadaşı ya da asistanı, görünmez olabilen ve Wednesday'e hayran olan Agnes karakteri de 2. sezon Part 1'de ortaya çıkıyor. Ve Tyler'ı tekrardan görüyoruz. Zaten bunu 1. sezonda biz sezimlemiştik. Üstelik Tyler'ı Hyde formunda daha sık görüyoruz. Tim Burton, Jenna Ortega aracılığıyla Wednesday'in daha karanlık, daha tehlikeli ama karakteri hala o kara mizahta ve dedektif zekasıyla ışıldayan bir imaj yaratmaya çalışmış. Bence burası bir tık başarısızlık. Beni sıktı açıkçası. Yani nedeni de aslında karakter bir tık daha yapay gelmeye başladı. Hani gözünü kırpmamak üzerine uğraşı vardı ya. Beni bir tık rahatsız etti. Yani gözünü kırpmaması değil, zorlama duruyor geldi açıkçası. O kısım bir tık keyif vermedi. Aslında Jenna Ortega'yı çok seviyorum. Hatta oyuncunun çocukluğundan beri katıldığı yapımlara bakarsak Wednesday karakterinin içine ne kadar büründüğünü de görebiliyoruz ama o sahneler bence bir tık olmamıştı. Bir tık eksiklik vardı. Bir tık sıkmıştı ya da yenilik eklenmediği için mi sevemedim bilemiyorum. Ama tabii ki de bu düşüncem diziyi izlemeyeceğim anlamına gelmiyor. Birinci partın finalinde Wednesday komaya giriyor ama post credit sahnesinde Wednesday'in hayatta belki güçsüz ya da bilinmeyen bir durumda olduğunun mesajını da veriyor. Her şey ilk sezona göre daha iyi aslında ama eğlence dozu mu, gizem dozu mu bir tık tekrar içinde. Belki de beni sıkan detay bu tekrarların çok tekrar olarak önümde durmasıydı. Mesela yeni sezonun birinci partında odak noktası bulamadım. Evet, Enid karakterinin canı tehlikede ve Wednesday onu korumaya çalışıyor. Hatta Agnes'la kurulan ilişkisi bile buna dayanıyor ama karakterin daha önce biz bir karakter gelişimi olduğunu görmüştük. Enid karakteri konunun bağlamında ama ekranda yok. Burayı bence hepimiz bir tık garipsemişizdir. Yani Wednesday onu tehlikeye atmamak için yapıyor ama sanki karakterin bir yerlerde varlığını devam ettirdiğini, sürdürdüğünü birinci partta görmeliydik biz. En azından Enid'in hayatının tehlikede olduğunu bildiğimiz sahnelerde. Belki de burada yönetmen evet Wednesday karakterinin bir de vicdanı var. Kıyamaz arkadaşlarına. Bak karakter gelişimini açıyoruz demek istedi ama bana yeterli gelmedi. Belki de Part 2'yi izledikten sonra yeterli gelecektir. Bu konuda emin değilim çünkü Part 2'yi henüz izlemedik. Peki benim Part 2'den beklentim ne? Tabii ki hepimiz gibi Lady Gaga. Bir kurtarıcı olmasından ziyade elbette Lady Gaga'nın absürtlüğünü yansıtacak. Yani Tim Burton tonuna uyan bir karakteri ya da imajını yansıtan şovları var Lady Gaga'nın. Gerek kliplerinde, gerek konserlerinde, gerek yer aldığı içeriklerde. Keza dizinin 1. sezonunda da şurada gördüğünüz klasik dansı kendisi yapmıştı ve çok eğlenceliydi bence. Keyif almıştım izlerken. Yani muhtemelen Lady Gaga karakteri Wednesday'in üzerine kuşları salan, aslında arka plandaki peleriniyle tehlike yaratan ama Wednesday'in müzik hocasından şüphelendiği kişi olarak yer alacak diye tahmin ediyorum. Teoriler üretiyorum. Bu arada Lady Gaga geleceği için elbette dizinin aurası bambaşka bir atmosfere taşınacak benim için. Bir de gelmiyormuş. Yani Lady Gaga da iyi bir sanatçı olduğu için dizinin içerisinde bir müzikal sahnede göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü 1. sezonda biz viral bir akım olan Jenna Ortega yani Wednesday dansını görmüştük. Bence bu 2. sezonda da aynısı olmasa da değişik bir versiyonda, farklı bir tonda yine bir müzikal ya da bir dans, böyle bir görsel şölenle gözlerimizin parlayacağını düşünüyorum. Destekleriniz, yorumlar ve like'lar için şimdiden teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Part 2'de görüşürüz.